Kazandereli Memiş Pehlivan, 1859 yılında Bulgaristan'ın Plevne ilinin Selvi ilçesine bağlı Dobronurka köyünde doğdu. 1877-78 Türk-Rus Savaşı'nda Türkiye'ye göç ederek Tekirdağ'ın Kazandere köyüne yerleşti. Memiş Pehlivan'ın Türkiye güreşleri ile ilgili olarak 23 Ağustos 1894 yılında Gelibolu Mevlevi Hanesi Şeyhi Mustafa Daniş Efendi'nin Çardak'ta yaptırdığı güreş dışında pek bilgi yoktur. Bu güreşte başhakem olan Kel Aliço'nun kararı üzerine başaltına soyundu ve Kara Ahmet ile eşleştirildi. Müsabaka başladı ve Kara Ahmet, Memiş Pehlivan'ı alta alıp dış kazık vurdu. Memiş Pehlivan ağır ve tecrübeli olduğu için Kara Ahmet başka oyuna geçemiyor, kismet sıyırmak istiyordu. Kara Ahmet'in böyle çirkin bir oyunda ısrarla durması nedeniyle babası yerindeki yaşlı bir güreşçiyi kadın seyircilerin önünde zor duruma düşürmesi üzerine Şumlulu Rüstem Pehlivan hakem heyetine giderek başhakem Aliço'ya neden Ahmet'e ihtar vermiyorsun diye uyarıda bulundu. Aliço, Kara Ahmet'i Prens Abbas Halim Paşa'nın pehlivanı olduğu için koruyordu. Dolayısıyla Memiş Pehlivan dış kazık oyunundan kurtulamayıp çaresiz kalarak pes etti. Müsabakayı izleyenler arasında bulunan Hergeleci İbrahim, çırağı Kara Ahmet'i çağırarak saray kadınları ve Mevlevi Şeyhi gibi seçkin izleyicilerin olduğu müsabakalarda dış kazık oyununa başvurulmaması veyahut hızlıca başka oyuna geçilmesi gerektiğini ihtar etmiştir. Hatasını anlayan Kara Ahmet, Memiş Pehlivan'ı bulup derhal özür dileyip helallik almıştır. Memiş Pehlivan 1 metre 88 santim boyunda ve 115 kilo ağırlığındaydı. Kazandereli Memiş Pehlivan, Yaşar İsmail, Kara Osman ve Oluklulu Kel Mehmet ile birlikte Avrupa'ya güreş için ilk giden pehlivanlardan biridir. 1895-1897 yıllarında Avrupa'nın çeşitli şehirlerinde güreşlere katılmış ve oldukça başarılı müsabakalar çıkarmıştır. Memiş Pehlivan, Mayıs 1895'te Rum güreşçi Pieri ve Bulgar Petrov ile yaptığı kontrat vasıtasıyla gittiği Londra'da Alhambra gazinosunda çıktığı müsabakaların hiçbirinde yenilmedi. 1897'de tekrar Avrupa'ya giderek bu sefer Fransa'da güreşler yaptı. Le Figaro gazetesinin muhabiri, Memiş Pehlivan'ın 10 Haziran 1897 gecesi Folie Bergère gazinosunda Paul Pons ile yaptığı güreşi şöyle anlatıyor. Memiş Pehlivan ile Paul Pons güreş meydanında göründüler. Memiş Pehlivan gayet iri, pala bıyıklı, kısa boyluydu. Paul Pons, Memiş Pehlivan'dan daha uzun ve cüsseliydi. Alaturka usul üzere bir defa el sıkıştıktan sonra güreşe başladılar. İlk hamleler pek şiddetli olduğundan Paul Pons maçın başlamasından 5 dakika sonra mola isteğinde bulundu. Memiş Pehlivan onun bu isteğini kabul etti. Moladan sonra güreş tekrar başladı ve Memiş Pehlivan'ın alta düşürdüğü Paul Pons acı bir feryat kopararak kolunun kırıldığını söyleyince direktör güreşi bıraktırdı. Müsabakanın bitiminde kendisine gazeteci olduğumu söyledikten sonra röportaja başladık. Anlaşılabilir bir Fransızca ile dedi ki, "Ben yaşlandım. Buralara gençlerimizi getirmeliyiz. Ben ihtiyar olduğum halde 2 sene zarfında Avrupa'da sırtımı yere getiren olmadı. Bu akşam güreştiğimiz Paul Pons ile tam 1,5 sene evvel Londra'da güreşmiştim. Adam benden daha iri ve yapılı olmasına rağmen onu yenmeyi başardım. Bu Paul Pons Fransızların en iyi pehlivanıymış. Biz bu alafranga güreşe alışkın değiliz. Dün akşam da ünlü bir Fransız pehlivanı 1,5 dakikada yendim ve direktörün buna canı sıkıldı. Sen karşına çıkan pehlivanı böyle kısa sürelerde yenersen izleyiciler bundan hiçbir şey anlamaz.
Onun için yarın akşam maçı uzatmak için uğraş dedi. Ben de kabul ettim. Sonraki akşam güreş başlamadan önce direktör bana, "Memiş, şayet bu gece bilerek yere düşecek, yani yenilecek olursan sana 400 frank fazla veririm. Hem de kontratını uzatırım," dedi. Ben de bunu bana gündüzden daha önceden söyleseydiniz bu güreşin ilanını yaptırtmazdım ve tiyatronuzda güreş etmezdim. 400 frank değil, 400 milyon frank verseniz bile bu teklifinizi kabul etmem. Bu teklifleri kabul etseydim çok zengin olurdum. Ben maskara değilim. Benimle güreşecek kişi kendisine güveniyorsa gelsin, güvenmiyorsa güreşmeyelim dedim. Güreş başladığında rakibin Pons'u ters kepçe ile yere düşürdüm. Yenilmemesi mümkün değildi. Bu durumda kolum kırıldı diyerek bağırmaya başladı ve güreşi bıraktı sözleriyle direktöre ve rakibine olan tepkisini göstermiştir. Kazandereli Memiş Pehlivan'ın Avrupa'da yaptığı güreşlerde 1897 yılı dünya şampiyonu Danimarkalı güreşçi Magnus Bech Olsen ile yaptığı müsabaka dışında yenilgisi bulunmamaktadır. Memiş Pehlivan 1907 yılında Hayrabolu'daki milli eğitim yararına yapılacak güreşlere davet edildiğinde artık 47 yaşına geldiği ve uzun zamandan beri güreşmeyi bıraktığı için seyirci ve hakem olarak orada bulundu. Dürüstlüğü ve yiğitliği ile nam salmış Kazandereli Memiş Pehlivan, 1916 yılında 57 yaşındayken Kazandere köyünde vefat etti. Hatırasını yaşatmak için Tekirdağ'da bir okula ismi verildi. Kabri Kazandere köy mezarlığındadır. Rahmet ve saygıyla anıyoruz. İzlediğiniz için teşekkürler. Başka bir videoda tekrar buluşmak dileğiyle.